Herkese merhabalar. Extremecast TV'nin hazırlayıp sunduğu Extremecast'in 78. sayısıyla beraberiz. Uzun zamandır yayın yapamamıştık. Belli videolar yayınlamaya devam ediyoruz ama böyle bir canlı konuşmalı vesaire bir şey yapamadık. Yazın aslında Görkem'in bir sürü röportajı oldu. Daha sonra yerli birkaç grupla röportaj yaptık ama böyle bir sohbeti epeydir yapamamıştık. Birer birer videolar Aynen, çektik. aynen. Onları yayınladık. Sağ olun. Onlara ilgi gösterdiniz ama bazı videoları pek izlemiyorsunuz. Onları da bize yazın. Hani yaptığımız yayınsal ya da ne bileyim içeriksel beğenmediğiniz bir şey varsa onları da bize yazarsınız. Şimdi bu yayın biraz geçtiğimiz haftalarda neler oldu falan onlar üzerine bir şey olacak. Elimizden geldiğince konulardan geçmeye çalışacağız. Biraz sansürlü olabilir ama yapacak bir şey yok. Diyorum başlamadan önce sana da Sansür. sorayım. Sana da sorayım. Nasıl gidiyor? Epeydir şey yapamadık. İletişim. Vallahi bayağı zaman oldu. Hatta arada bir kayıt deneyip de Ya evet o kötü oldu. ufak bir şanssızlığımız da olmuştu. Evet bir Onu da saat çöpe söylemek gitmişti. lazım. Ya iyi rutin gidiyor. Türkiye'de gündem yoğun. Her şey yoğun. Maalesef. Hareketli bir ülkemiz var. E, Ya bizim açımızdan işe gidiyoruz, geliyoruz. Aynen. Onun harici müzik dinliyoruz. İşte ailelerimizle uğraşıyoruz. Rutin hayat ya. İyi. Evet. İyi, fena değil diyelim. Ya ülkede bir günde olan şey birçok ülkenin 10 yılında falan olan şeyle eşit olduğu için biz birazcık tabii ki bu hızlı tempoya çok adapte olduk. Artık bazı şeyler ya falan modunda karşılar olduk yani alıştık. Bizi alıştırdılar diyelim. Tekrardan Evet. hani bizi izleyen arkadaşlara buradan şunu hatırlatmak zorundayım. Abone olup beğeni atmayı unutmayınız. YouTube rutini hatta yorum da atmayı unutmayın. Bunu başta söyleyeyim bu sefer de. Daha sonra hani ilk başta izleyip kapatanlar falan sonlara kadar izlemeyenler oluyor. Unutuyorlar. Bizim için çok önemli bu arkadaşlar. Çünkü bu algoritmasal bir ve mevzu olduğu için bu böyle çalışıyor. Çünkü Hı bir hı. yorum gelmezse o video ilerlemiyor. Bazı videolarımızda da bunu görebilirsiniz sayısal açıdan. Bazıları hayvan gibi izlenmiş, bazısı böyle 75'te falan kalmış. Bu insanı biraz sinirini de bozuyor açıkçası. Diyorum. Ben işte bugün biraz baktım haberlerde son bir hafta neler olmuş. Son bir hafta 10 gün üzerinden gitmek istedim. Hani daha da geriye giderdik ama bu bitmez yani. Son bir haftada ünlü haber sitelerinden ben daha çok Blabbermouth'u kullanıyorum bu konuda. Ee, Genelde ünlü grup veriyorlar ama ünlü gruplar Bizim üzerinden gitmek. metal paparazzi gibi site zaten ya. Aynen zaten Yani şey diyor ya bir CNN. onlar var. Bir Aynen. Metal Injection, bir de herhalde Loudwire var böyle geyik Metal çeviren. Sax var. Metal Sax aynen. Birkaç tane daha var öyle. Onlardan bakıyordum. Eskiden ben her gün bakıp ekleme yapıyordum ama artık öyle bir enerjim kalmadı. Bir tane Estonyalı bir site vardı. Metal Storm'du sanırım. O Metal mesela Storm. evet o mesela underground haberleri falan da yayınlıyor. Hem ünlüler hem underground. Oradan bayağı yararlanıyoruz. Ama bu sefer biraz daha hani hem uzun zamandır yayın yapmadık. Biraz bilindik şeylerden konuşalım. Herkes en azından katılabilir. Çünkü gidip ne bileyim Macaristan'da bilmem ne 10 tane demosu olan grubu konuşuyoruz. Ama onu kimse anlamıyor. Ya da ne bileyim işte Japonya'nın bilmem ne Kras grubunu konuşuyoruz. Onu anlayanın sayısı belli. Biraz da hani daha genel geçer bir şey olsun istedim. Evet. Şöyle başlayayım aslında. Biliyorsunuz Behemoth ve Slaughter the Prevail konserleri iptal olmuştu geçtiğimiz hafta. Ve bu iptal serisi devam ediyor. Behemoth konusunda özellikle. Bunlar hani Evet. şanssızlıklarından mı diyeceğim yoksa hani alıştılar aslında onlar. Birçok ülkede böyle tepki görüp iptal veya ne diyeyim işte tehditle karşılaşmaya. Onlar çok yadırgamıyorlar da hani bizim açımızdan sanırım böyle bir şey ilk defa oluyor gibi hissettim ben yani yıllar içerisinde. Hani bu beni biraz açıkçası müzik dışı konular olduğu için hem gerdi hem de biraz üzdü açıkçası. Yani çok aşırı taptığım, sevdiğim bir grup değil. İkisi de. İkisini de daha önce izlemiş olmama rağmen. Bunda fikirlerimi söylemek istedim. Aslında ayrıca bir video çekmek istemiştim sıcağı sıcağına ama sonra bir baktım keşfetimde bu konu hakkında yaklaşık 200 kişi falan video çekmiş. Dedim yani ben söylesem ne değişecek? Benim fikirlerimi önüne düşmeyecek kimsenin. Çünkü çoluk çocuk da çekmiş. Önüne gelen video çekmiş yani. Hani işi biraz da gırgıra aldılar. Sen çok takip etmiyorsun Instagram'ı falan ama
çok gırgıra alan insanlar da var. Aslında böyle bir açıdan da diyorum böyle mi bakılmalı acaba? Ama bir açıdan da diyorum şimdi biz 40'lı yaşlarda insanlarız. Birçok şeyde yaşadık, gördük. Gençler yani 20, 18, 25 yaş arası belki 30 yaşına kadar insana çok şeyi bilmiyorlar. Ya da Hı hı. yani hem gördükleri, duydukları kadar biliyorlar. Öyle tepki vermeleri de doğal mı diyorum acaba? Hani başlarına bir şey gelmelerinden çok korktum çoğunun. Hatta bir tane arkadaş sponsorlu reklam vermiş bu konu hakkında. Ki bayağı Allah anlatıyor Allah. falan. Hani başına bela İlginç. alacak. İsmini bilmiyorum. Birçok kişi de paylaştı çocuğun videosunu. Ha, buradan tabii ki eleştirmiyorum kesinlikle. Kendi özgür hareketi ve fikridir ama hani yine de başı derde girmesini istemem kimsenin bu tip konular yüzünden. Diyorum yani bu konser iptalleri sanırım birazcık piyasayı etkiledi mi, etkileyecek mi? Bu hakkında bir konuşmak isterim. Ayrıca otoritesel bir şey de olmuş olabilir. Ya da bu konser işlerinin büyük başların ele almasıyla mı aralarında böyle başka türlü çıkar çatışmaları mı oldu? Bu da benim aklımı kurcalayan diğer bir soru işaretiydi. Hani çünkü artık hani metalciler dışında Hı parayı hı. koyan adam atıyor Pantera'ya getiriyor falan mesela. Bayhan Production diye bir şey kim bilmiyorum. Sayfasına baktım Sibel Can, Kenan Doğulu, Teoman falan Evet gibi öyleymiş. insanları çıkarmış. Öyleymiş. E, Muhtemelen birileri ikna etti onları. yani Yani bilemiyorum. getirin büyük isim falan diye. Ya da içlerinden bir iki kişi Pantera'nın farkındaydı. Aa bunlar tekrar bir araya gelmiş. Biz de getirelim dedi. Hikayesi Yani, neyse artık tabi bilemiyoruz. yani Ama şey bence var ya Cenk, sen söylemişken araya girmiş gibi oldum. Tamamlayacağım bir şey de varsa ama ha şöyle bir yok. mevzu var. Şimdi bu şey Black Metal özellikle ikinci dalga Norveç'te ilk zamanları hani ilk böyle çıkıp olaylar silsilesi bilmem ne ki Norveç için bile kabul edilebilir sınırların ötesine geçip işte hapisler bilmem neler falan acayip sansasyonel olaylar. Ama şimdi o grupların bile hepsi belli yaş aldıkları için Evet, eski imaj ya da söylemleri ya da nasıl diyeyim klip hareketler. çekimleri, görseller her şeyde biraz daha oturaklı bir şeye evrildiler. Ya oturaklı derken öyle olmayan oturaklı değil manasında demiyorum da hani yaş Sansasyonel değil. almanın getirdiği sansasyonel değil. İşte Satrikon'un şimdi sahnedeki halini görüyoruz. İşte Imperial görüyoruz. Hani en büyüklerini görüyoruz yani. İşte Dark Funeral gibi bazı gruplar hep aynı şeye sadık kalarak devam ettiler veya ne bileyim başka taraf Avusturya'ya falan gidersen bu Belfegorlar falan bu Black Death'çiler onlar falan hala belli imajları falan var ama sanki hem daha büyük kitleye hitap edip hem de aynı zamanda sansasyonel içeriği de devamlı pompalamak ve tabiri caizse biraz bilinçli de bir şekilde tabii ortamı kaşımak konusunda Behemoth gerçekten çok arsız. O açıdan şeyler yani hani e, hype böyle belli bir global bir etki oluşturacak şekilde. Çünkü isimleri de çok büyük. Tabii. Çünkü düşün şimdi çok eski grup olabilir ama şimdi Satrikon'la Behemoth'un black metal Popülerliği. tarihinde bugüne kadar geldiğine bakarsan hani genel olarak çok fazla black metal dinleyen kitleye sorduğunda tabii ki Satrikon ayrı bir yerde Ama adam 90'larda edecektir. kaldı Çünkü işte onun hype'ı. Norveç ama 90'larda kaldı hype'ı. Şu anda Behemoth gidiyor turne yapıyor. Alt gruba Satrikon'la Rotting Christ'ı alıyor. Evet. Yani bir değişik bir şey var. Adamlar çok daha popüler. Ve Satürn'da siz kimsiniz? Yani siz yokken biz vardık gibi bir şey de Demiyor. yapmıyor. Belli bir saygınlık oluşturmuş Mecburen. onlarda. Veyahut da profesyonel bakış açısı. Hani o onları bağlar. Ama şey var. Yani grupların birçoğu artık bu sansasyonel şeyleri bu tarz numaraları geride bırakıp şeye odaklandılar. Hani belli bir şey ifade eden besteler. Hani bu adam Festivale onun çıkayım. festivale çıkayım onu çalayım şey yapayım. Ama Tişört Behemoth'ta satayım. sanki Behemoth'ta dediğim gibi böyle bir kaşıyım. Ama Hani bir onun sansasyon yaratayım. onun O daha konuda önce de çok başına daha gelenler var yani. sert. Tabii tabii. Yani Nergal o açıdan çok sert. Yani işte onlar bir şekilde birilerini üfleyip de ortalığı da karıştırmış olabilirler. Ya da tesadüfen farkına varılıp da bir şekilde yapılmış olabilir. Hı hı. Yani ben sanat sanattır. Hani her şey ifade edilebilir falan ama bu tarz durumlarda nasıl diyeyim dini yatkınlıkları fazla olan insanların rahatsız olması normal oluyor.
Ama işte onların önüne Yani düşmemesi normal bir gerekiyor. tek o. Heh, işte onun ayrımını yapmak lazım bir şekilde. Veyahut da onu özel bir kitle ayrı şekilde sunmak lazım. Yani Ya da bir şekilde bu işleri, ha bilemiyorum ya, bu çözümü var mı yok mu da. yani şöyle de bir Hani şey var. Konuşmuştuk seninle de sanırım. Ee, Şimdi reklam çıkışı yapıyorlar. Normal tabii ki bilet satmak için. Ama hı hı, Behemoth veya ne bileyim Pantera gibi, ne bileyim belki de sallıyorum şu anda, Metallica, ne bileyim Iron Maiden, bu tarz grupların zaten haberleri kendi sayfalarından yaptığı zaman bütün herkes görüyor. Sen hı bir de hı, ülkemizde geliyorsun. Organizasyonların da bence hatası var. Reklam yapmayalım mı? Ha, tabii ki yapacaksın ama bunun belli bir kitlesi var değil mi? O kitlenin önüne düşebilecek şekilde de ayarlayabiliyorsun. Dijital pazarlama bilen bir insan bunu yapabilir. Ama sen bir reklam çıkıyorsun, hem de en sansasyonel kliplerinden görüntüler koyuyorsun. Bunu hem Biletix'te, Biletino'da, bilmem ne, orada, burada her dakika veriyorsun. Bunu gören adam sadece ben değilim, sadece sen değilsin. Bilet X'e atıyorum, adam Ata Demirer stand-up'ı içinde gidiyor. Cem Yılmaz bileti alacak, oradan giriyor. Sibel Can konserine gidiyor. Ne bileyim Tarkan konseri için bile oraya giriyor. Orası bir platform ama bunun evet. bilmiyorum yani, şimdi ayarlarına da bakmadım açıkçası ama altına gelen yorumlardan biz ta Kasım'da falan ilk çıktığında konuşmuştuk. Soner hatta bana ekran görüntüsü attı. Ayva yedik galiba falan şeklinde. Ben de dedim yani o kitlenin önüne düşmemesi gerekiyordu bunun falan şeklinde. Çünkü altına böyle neler yazmışlar bir sürü. Yani son günlerde olan bir şey değil. Son günlerde patladı. Onu da belli kitle, belli ortamlarda Hı hı, hı hı, fiştekleyerek yaptılar. Bu üzücü bir şey oldu açıkçası. Yani bu herkes için kötü. İnsanları çünkü toplu halde yaftalıyorlar. hı Çok hı. uzatmayalım bu konuyu. Bizim yani görüşlerimiz var. Ben kendi Instagram'da falan paylaştım zaten. Hani burada tekrardan o görüşleri biraz da olsa üstünden geçtim. Hani detaylandırıp kanalı da kendimizi de sıkıntıya sokmak istemiyorum. Yani gaza gelip şöyle yapalım, böyle yapalım, yok bunlar böyle olsun falan diyecek durumda değiliz. Tabii ki düşüncelerimiz öyle değil. Herkes bunu çok rahat şekilde bilebilir. Umarım bu da geçici bir şekilde, hani tırnak içinde olur. Ama ben sanki bundan sonra bu işlerin biraz daha zorlu olacağını düşünüyorum. Zorlu da burada parantez içerisinde olsun. Bakalım, göreceğiz. Yani ben de şey de demek istiyorum. Yani şimdi insanlar oturup korku filmi izliyorlar. Korku filmi inanılmaz olaylar olabiliyor. Yani Evet. insanları öldürebiliyorlar, işte Onlara da çocukları ceza öldürüyorlar. veriyorlar ki. Hani hayır hayır, tabii ki o tarz şeyler de oluyor da. Yani şunu demek istiyorum. Sonuçta sanatsal dışavurum diye bir şey var. Yani benden bağımsız tanıdığım insanlardan, hani çok metal dinleyen, gayet inançlı olup konserlere giden, ne olursa olsun izleyen, Var. adamın ne söylediğine takılmayıp müziğini dinleyen insanlar da var çok fazla. Tabii var. Yani hani bir şekilde onu dinleyip de sadece müziksel anlamda algılayan insanlar da var. Yani Onlar da giden çoğunlukla, evet. adamın giden adamı illa olması da gerekmiyor ama işte inançlı kesimlerde bunların yaratabilmesine bir şey diyemiyorum yani Evet. günümüzde. Bir de her şey çok dağılıyor. Dediğin gibi belirli şeyler kitlesinin önüne düşecek ki kafa karışıklığı Tabii yaratmasın. zaten Ama satacak bilet buna 2.000 lira, 2.000, 3.000 bilet satacaksın yani. ama işte onda da şey var. Hani günümüz dünyası ne kadar neyi kontrol edersin? Hı Hani hı. bir sürprizde birisinin önüne düşse yeter falan. Ya karışık işler çok. Tabii canım, o ayrı, Hani zaten takip ha, ediyorlar. zamanla bence olacaktır. Zamanla neyin ne olacağını tekrar tekrar anlaşılacaktır diye düşünüyorum yani. Aynen. Çünkü çok şey değil. Anlamlı işler değil. Yani izle geç ya, ne olacak ki yani Zaten işte şey. Instagram üzerinde de bazı sayfaların videoları yüz binler kişi tarafından görülebiliyor, metal sayfalarının. Hı. Gerek ya reklam ya da işte etkileşimle birlikte. Bazı saçma sapan, ya saçma sapan değil, pardon, seveni vardır. Bazı underground konserlerin videoları bile belli gazetelerin sayfalarında paylaşılıp bunlar ne yapıyor falan şeklinde paylaşımlar yapılmıştı. Yani bu ilk değil, Tabii tabii tabii. son da olmayacak. Yani bu bir Yani şekilde bu birileri o yayın organlarında bunları takip et demiş, birine görev vermiş. Hatta duyduğuma göre gidip konserde akredite bile oluyorlarmış yani bazı konserlere o gazetelerden. O yüzden hani akreditasyon bize vermiyorlar ama
Gidiyorlar X gazete akreditasyonu verip başını belaya sokuyorlar. O yüzden biraz daha dikkatli seçim yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen aynen. Diyorum Hayırlısı yani diyelim. bu adamların başı işte bu sefer de bizden sonra da Hindistan'da belaya girdi. Ama orada bir tık Evet. daha ileri gidilmiş. Ama şeye, Hindistan yasaklaması deyince aklıma direkt Slayer'ın Christ Illusion'ı geldi. Hatırlarsan o zamanlar haber olmuştu. Christ Illusion çıktı. Kapaktan dolayı direkt Hindistan'da anında Yasaklandı. şey yaptı. Yasaklandı. Anında. Ya burada Önce tehdit albümün falan etmişler satışını yani. durdurdular. Önce albümün satışını durdurdular. Ondan sonra galiba değişik kapakta sonradan izin mi verildi bilmiyorum ama içindeki bazı şarkı sözleri falan oradaki Hristiyan kitleyi ya da inançlı kitleyi artık neyse rahatsız etmiş. Hristiyan da Tuhaf, varmış bayağı bir tuhaf Hindistan'da. yani değil mi? Hindistan'dan böyle bir Şey şey. direkt anında yani bütün dünyada ilk olarak tak diye Hindistan'da yasaklanmıştı. Demek ki öyle bir o konularda bir şey var, hassasiyet var. Abi, özgürlükler ülkesi Amerika'da mesela Cannibal Corpse falan yasaklıyor yani. Herkes bir şey Tabii yasaklıyor. canım, Tomb of the Mutilated albümünün bazı şarkılarının çalınması Almanya'da yasak. Yok Amerika'da da hani kapaklarda gore içerikten dolayı falan Yo zamanında yo yo yasaklandı. tabii. Hayır, Tomb of the Mutilated'dan birkaç tane şarkı sözlerinden dolayı ezberi hatırlamıyorum, çalamıyorlar. Yani Başka albümlerden de var evet ve burası röportajda Almanya. bahsetmişti sanki Paul Evet. Mierczewski miydi neydi adam? Davulcusuyla Yani röportaj yapmış. şeyler de var tabii bunda. İnanç harici kültürel rahatsızlık yaratan konular da var. Yani Onlar da var tabii her ülkenin. toplumların bakış açısına göre şekillenen şeyler var. Ama genel olarak bence müziğe müzik deyip geçmek, çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Aa, Yani işte sözü isteyen önem verir. yani orada o İsteyen bakış önem açısı verir. kimsede yok yani. Orada da adamı katılıyorsan katılırsın, katılmıyorsan katılmazsın gibi bir bakış açısı yapmak lazım. Bak Artık mesela zamanla bazı şeyler anlaşılır diye şimdi düşünüyorum. beni izlemezler diye düşünüyorum ama bizim bu son iptal konuları bizim şirketteki hiç ya metal dinlemeyen insanların bile konuştuğu bir konu oldu. Ben Çok uzaktan duydum her yere düştü tabii. ve Evet. şöyle bir şey dedi kişi. Ya ben de modernim de bu da çok fazla değil mi ya falan şeklinde bir cümle kurdu. Ben dinledim uzaktan. Bu da Ama modernlik onu de değil falan gibi bir şeyler dedi. Ben onu bir arada böyle kaldım. Kendi aralarında pasif konuşuyorlardı ha burada. pasif agresifte miydi bir yerlerde çok önceden bir denk gelmişti de Harun Kolçak da röportaj yapmışlardı. O metal de severmiş. Hı. Mesela Harun Kolçak da çok dünya tatlısı bir adamdı biliyorsun yani şey genel tarzını falan. Böyle şey açık fikirli falan filan öyle olduğu Tabii belli şimdi bir adam. konumuz Mesela arasında da var. o bile Melecheş'i şey diyor çalmış. mesela hani şeyden dolayı bu belli grupların sahne duruşları ya o da çok abartılı ya işte diyor. Biraz abartmadılar bu kadar da ne gerek vardı falan. Yani şimdi şeyi demek istiyorum. Belli bakış açısı Tabii. yani belli bakış açıları bazı insanları rahatsız eder. Yani o konuda bir şey diyemiyorum da. Dediğim gibi yani tercih etmeyen gitmesin tarzı bakmak lazım. Evet ben öyle düşünüyorum ama zaten Hı hı. bazıları da rahatsız olunsun diye yapıyorlar zaten o içerikleri. Evet evet, o da var tabii. Yani şimdi İşte birisi ben de şey açısından bence mesaj verilmeli ama böylesine provoke etme. gerek yok. Behemoth'un bakış açısı yani şey açısından konserin böyle yapılamaması falan ben onun çok normal olduğunu görüşünde olarak söylemiyorum. Şey açısından Tabii. yani Behemoth'un genel olarak mesajını vermeye çalışma şekli de benim şahsen çok doğru bulduğum bir tarzda değil. Ama şu açıdan bu kadar provokatif olmaktansa bence mesajı anlamlı bir şekilde şarkı içerisinde yani görsellerle bir şekilde hani duruşunu belli edecek şekilde verilebilir. Evet. Yani bu tarz şeyler biraz da şey çok fazla sansasyonel takılmak heavy metal içerisinde sansasyonla yol almak çok takdir ettiğim bir tutum değil normalde. Klipleri zaten bak 10 milyon 20 milyon izlenen klipleri var yani adamların. Evet evet, tabii tabii. Yani bir kere sayıyor. Unique olarak sayıyor. Yani ben istesem günde 10 kere izleyeyim. Beni bir kere saydığı için en az 20 milyon kişi o grubu dinlemiş belli zamanlarda tabii Aynen. ki. Aynen. En Ve az yani. şeylere de hani içerikten bağımsız görsel kaliteleri de çok çok iyi oluyor. Tabii tabii Yani çok o konuda üst düzeyler yani. gerçekten yeter. Üst düzey tabii.
Çok Ama dediğim gibi işte ama provokatif sanatlar da var dünyada. var canım, her Yani şey var. neler neler yaşanmış. Hani onun için sanat dalı diye bakıp o konulara bence geniş perspektiften takılmamak gerekiyor. Yani her müzik Sevdi. dalında var bence provokatif, Ben provokatif evet, işler. ben müzikte yani melankolik tarz işler dışında melankolik şeyler de niye dinlersin? Bazen şey olursun hani kendinle biraz down olursun. Sana eşlik edecek bir şeyler lazımdır. O zaman bu işte şeyler e, eski katatonyalar, işte bu ana temalar, Lake of Tears'lar, Sentences işte ne falan. bileyim o Sentence'lar, ondan sonra Amorphis bazı albümlerindeki bazı şarkılar, My onlar Dying falan Bride eşlik falan. eder. My Dying Bride'lar falan çok fazla var zaten. İşte ülkeye gelip duran Saturnuslar falan bunlar hep şey yani onlar da biraz insan sözlere bakar. Yani orada belli bir şey hüzün bir melankoli şey olduğu için. Mesela Empyreum bazı şey şarkıların sözleri çok çok güzel hani şey yaparsın öyle müziğe eşlik ederek böyle okuyunca İşin edebiyat kısmı koparsın da var bazı yani şeyler. işin. Yani işte o tarz şeylerde ben şahsen o tarz şeylerde daha çok ya da Iron Maiden gibi işte Running Wild gibi böyle hikaye anlatıcısı gruplarda Halloween'da falan bazı şarkılarda onlar da şey olabilir ama onun haricinde ben şahsen zaten sözlere çok takan bir şeyim yok yani. Böyle çok aşırı derecede vurup ön plana çıkmıyorsa Ha. ya da böyle güzel bridge nakarat kısımları var da böyle insanın kulağına onu sokmuyorlarsa çok fazla takılmıyorum yani şahsen. Yani o tabii herkesin müzikte ya da işte gruplarla nasıl bakış açısı olduğu farklıdır. Birisi işte senin gibi çok sözüne bakmaz. Öbürü kapağı çok güzel diye dinler. İşte grup elemanı atıyorum yakışıklı diye bakanlar olabiliyor kadınlar arasında ya da Hı güzel hı. kadın diye mesela ilgi Tabii çeken canım. olabiliyor. Gibi çeşitlendirilebilir. Özetle üzücü oldu. Ben en çok da şeye üzüldüm. Rusya'dan falan gelen insanlar olmuştu. Sırf bu konser üst Statüde üste. Preview için. Evet, Evet. sırf üst üste olduğu için işte iki konsere de bilet Evet. almış mesela. Ve Hmm. bunlar için üzüldüm açıkçası ama tabii ülkemizi gezmiş oldular. O açıdan sıkıntı yok ama tabii ki şeyler de çok kötüydü. Şimdi konuyu yine dağıt yani konuyu çıkamadım bir türlü ama anlatmak istiyordum geçen günden beri bunu. Ben bu arada kameram bu tarafta. Ben monitör burada o yüzden ters bakıyor olabilirim. Yanlış anlaşılmasın. Binlerce sayfada paylaşıldı bu haberler. Bütün metal sayfaları irili ufaklı. Ve ben bazen hani iş yerinde falan boş kaldığım dakikalarda onların yorumlarına bakıyorum. Hani insanlar ne Hmm. yazmış? Çok felaket şeyler yazmışlar. Hani hem cahilliklerinden kaynaklı. Hani ülkenin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmeden sallaya sallaya. Hem de çok ön yargılı, ırkçı şeyler yazıyorlar yani. Bu hani ülkenin tanıtımına da çok olumlu etki yapmadı. Mesela benim konuştuğum Rusya'dan gelmiş insanlar vardı. Ben bir daha Türkiye'deki konser haberlerine şey yapmayacağım diyor. Ee, Heveslenmeyeceğim diyor. Kazakistan'da da oluyor bazen diyor aynı konser. Giderim Kazakistan'da izlerim. Hem ülkeme de daha yakın falan diyor mesela. Hem Rusça'da konuşuluyordu diyor. Hem burada kazıklanıyorum falan diyor. Mesela bayağı konuştuk da yani hem buraya Vallahi geliyor. kazıklandığı için haklı olabilir arkadaş. Bir güç durumuna da düşmüş olabilir ama geçen kaç tane geçen değil kaç kere öyle gördüm Rusya'da konser basmaları. O da var canım. İşte bu Orası da tarz güzel. grupların yasaklam. Yani sanki kendi ülkeleri çok aşırı derecede rahat da burayı kınıyormuş gibi. Bu bakış açısı da benim çok hoşuma giden bir şey değil. Evet. Geçenlerde bir yerlerde Loudwire'da bir yerde birisi şey demiş işte hani zaten Türkiye'de niye bir Oluyor grup ki değil mi? gider konser verir ki? İşte zaten Türkiye'de konser veren grupları boykot ederim. Abi ne alakası var? Ben de dedim ki sen Türkiye'nin ne zaman hangi kriterlerle kurulduğunu, bugünlerine nasıl geldiğini biliyor musun? Yok. Türkiye'nin genel yapısından haberdar mısın? Yani bilmiyorsun. Hani sen dedim şeyden hani neyi istinaden bu sert yorumu? Bu dedim gayet ırkçı ve çok ön yargılı bir Cahil. bakış açısı. Cahil bakış Cahilce açısı. bir bakış açısı yani. Ben bu konuda herkese yani benim metal dinlemeyen çevremdeki arkadaşlarımdan işte eşim doktor, doktor arkadaşlardan falan da mesela böyle şeylerde şey oluyor işte böyle olmuş şöyle olmuş falan. Yani şey diyorum onlara da hani yani bazı şeyler e, çok bilmeden
Konuşuluyor. Konuşuluyor yani. Hani mevzu öyle değil. Ben de şeyi söyleyecektim bu arada. Doktor arkadaşlarla ilgili bir şey daha ilave edeceğim. Unuttum diye aklıma getirmeye çalışıyorum. Ha, tamam. Dedim şeyin onu örnek gösteriyorum hep. Marduk'tan biliyorsun Morgan'la Ankara'da röportaj yaptım ya. Adam da işte politik mevzular ufak tefek onlardan bahsedildi. İşte dünya karışık falan ufak tefek. Adam politika hep böyle elinin tersiyle itti. Tamam dedi ki yani dünyanın bir 50 yılı daha vardır herhalde. Ya- Ve ben yani o kadar yaşamayacağıma göre demek benim hayatta bulunacağım zamanda dünya Beni olacak. ilgilendirmedi. Dünya beni ilgilen. Dünya dedi bu tarz şeylerle hep vardı. Evet. Dünya döndüğü sürece ben beni dinlemek isteyen herkese çalarım dedi. Bizden Bu önce de dedi iyi miydi dedi, değil mi? Öyle bir şey demişti sanki. tabii tabii şey diyor. Bu diyor Rusya'da gider çalarım. İşte başka yere. Hani şimdi Avrupa'da genel olarak işte Ruslar şöyle Ruslar böyle değil. Adam hiç öyle diyor. Hani hükümetlerin, devletlerin genel bakış açısı diyor. Beni hiç ilgi. Ben diyor sanat yapıyorum, müzik yapıyorum diyor. Ben diyor beni dinlemek isteyen, talep eden herkese gider, çalarım diyor. Şimdi Ya bakış açısının olması gereken şey de bu. İşte gruplar mesela öyle. o böyle metal dışı arkadaşları falan dedim. Ha güzel falan diyenler oluyor işte. Ha doğru aslında falan. Abi yani şey yani böyle bakmak lazım olaya. Neyse, ben bugün birkaç tane gruptan haberler toplamıştım. Sana ondan da bahsedeyim. Biraz önce sen melankoli falan Evet. demiştin. Oraların neresini yayınlarız tam bilmiyorum ama sonra bakacağız Hı. çaresine. İşte hazır melankoli demişken bir albüm haberi var. Draconian, İsveçli gotik doom grubu. Evet. Sanırım geçen sene de ülkemizde çalmışlardı, İF'te ya da şeyde mi, Zorlu'da mı? Buna bir kere mi geldi, ikinci gelişleri miydi? İlk Vallahi gelişleriydi galiba değil mi? sanırım bir kere geldi ama ben Böyle şeyler gidememiştim. çok unutuyorum da. Bir de bazıları Hatırlayamıyorum yani. çok geliyor. O yüzden aklında tutamıyorsun. Bir kere mi geldi, iki kere geldi. Şimdi bunlar Evet. 8. albümlerini yayınlıyorlar. 8 Mayıs çıkış tarihi. Albümün ismi de Insomnolent Ruin. Hı Napalm hı. Records aracılığıyla çıkacakmış. Şöyle bir şey vaat ediyorlarmış. Grubun diskografisindeki en kişisel albümlerinden biri olacakmış. Kişisel derken artık kimin kişisel? Andreas Jakobsson'un mu? Onu bilemiyorum. 9 parçalık bir set listleri var. Yani daha doğrusu track listleri var. Şöyle Hı demiş. Rüya gibi bir yolculuk olacak. Şiirsel sözlerle ortaya çıkacak olan bir albümmüş. İlk 5 albümünde vokalistlik yapan Lisa Johansson'un da bu albümde geri dönüyormuş. Yani hı. Hı. Johansson vokal görevi Anders Jakobsson'la paylaşacakmış bu albümde. Yeni albümdeki kadro 2022'den beri konserlere çıkan kadro olma özelliğini taşıyormuş. Bilmiyorum sen takip ediyor musun Draconian'ı? Ben eski Yok albümlerinden Draconian'ı dinlemişliğim var hı ama hı. hani fanı falan değilim yani açıkçası. Yok ben de birkaç göz atmıştım var. Kulak atmıştım var diyelim daha doğru olacak herhalde. Şey yani bakmıştım var da çok hakim olduğum bir grup değil. Ama şey hani o orijinal vokalistini bir de Andreas'ı biliyorum. Evet. Jakobsson'u. Hani şey o eleman ana besteciydi sanıyorum. Kişisel dediği için sanıyorum burada kişisel Andreas'la alakalıdır diye düşünüyorum. Kendi şiirleriyle Herhalde alakalı. sonuçta ya o olabilir. Ama şey uzun zamandır varlar tabii piyasada. Hı Fan hı. kitlesi de var. Burada Tabii da tabii. Draconian bayağı izleyeni Doldurdu. olmuştu diye tahmin ediyorum. Doldurdu Bir doldurdu. de şey ya bizim ülkede Doom seviliyor. insanımız bizler dahil şey melankoli seviyoruz. Tabii yanı başımız Orta Doğu olduğu için çok fazla şey devamlı Ya biz habere şeyi seviyoruz ya abi. maruz kalıyoruz bir şekilde. Şeyi de çok seviyoruz. Mesela böyle old school Death Black falan da böyle seviyoruz. Doom depresif grupları da çok seviyoruz. Bunun kaynağı da bence duygusal bir karaktere sahip olduğumuz için ülke geneli insanın ne kadar metalci, agresif falan da olsa hiç uçları çok seviyoruz mesela. Ya çok agresif grupları seviyoruz. Pogolar, işte kemik kıranlar, bilmem neler ya da işte böyle hüzünlü, ağır, depresif şeyleri de çok seviyoruz. O yüzden İşte Türk black metal sert konserleri de dışa çok vurup. tutuyor. Aynen. Black Evet, konserleri de sert çok dışa tutuyor. vurup. Gotik Aynen. konserler de çok tutuyor. Mesela ben Hı şeyi hı. dünya çapında tuttu, o ayrı da She Passed Away var mesela. Dark Wave falan Evet. yapıyor. O da mesela Harikalar onlar. aşırı tuttu. O da öyle melankolik Evet. havada. Bizim insanımız seviyor ama onu dünya da seviyor ayrıca. Evet, çok uzatmadan hemen geçiyorum. Demin lafı geçmişti biraz.
Harun Kolçak demiştin sen. Harun Kolçak Evet. Melecheş'te çalmıştı rahmetli, hatırlarsın. Bir tane Evet, albümünde konuk olarak şey edildi. konuk Evet. olarak, hatta şu küçük sazıyla çalan Cahit Berkay falan da vardı o albümde. Melechesh yeniden bir şeyler yapmaya karar vermiş yıllar sonra. Ve bir EP yayınladılar. Ben dinledim, eski şarkıları tadında, yani bir değişiklik yok, bir orijinal. Ben de dinledim. O Beğendim. şey şu son çıkan single'ı dinledim. Bayağı bir güzel. Ben de çok Sentinels sevdim. of Shamash EP'sinin adı Hı ve hı. yayınladıkları klipte Raptors of Anzu single olarak Aynen, yayınladılar. aynen. Şey O olarak çok devam ediyor bayağı iyi yani. şarkı. Önceki kadar oynak değildi, biraz daha e, Hı hı. ne diyeyim, ritmik falan, daha sert bir şarkıydı. Hani ben şeyi çok seviyorum mesela, onun Türkiye'de Yere Batan Sarnıcı'da falan çektikleri bir klip var. Geçen gün de paylaşmıştım. Bahalcin. Hı hı. Mesela onlar, onun içerisindeki Orta Doğu ezgili şeyleri hoşuma gidiyor. Normalde ben hiç sevmem Orta Doğu Evet, ezgili güzel yediriyor müzikleri. onlar. Orta Doğu Onlar ezgilerini. bayağı iyi gidiyor. Mesela Orphan Land mesela daha oynak çalıyor ama bunlar daha metal gibi çalıyorlar. Benim hoşuma gitmişti. 10 Nisan'da çıkacak bu EP. Bundan sonra artık albüm yayınlayıp konser işlerine bakarlar mı? Bilemiyorum. Daha önce birkaç kere Türkiye'ye gelmesi söz konusu olmuştu Melecheş'in. Ama hep bir şeylerde bir sıkıntı çıkıyor, vazgeçiliyor. Hani ya ekonomik anlamda sıkıntı çıkıyor ya da başka bir problem var. Melecheş de şirket de değiştirmiş. Raining Phoenix Müzik diye bir plak Evet, şirketiyle. çok büyük firma. Eski nükleer blast çalışanlarından iki kişi Hmm. bildiğim kadarıyla kurdular. Hatta Kerry King'in içindeki grubu falan da Raining Phoenix'leri. Hmm. Acayip büyük grupları şey transfer ediyorlar. O. Bayağı büyük firma olacak. Yani Evet. çok iyi gidiyor Raining Phoenix. Bir de Melekeş'le ilgili şey var. Bu Babajim stüdyoları hala duruyor mu İstanbul'da bilmiyorum da. Ben oralarda da yaşamadığım Duru'dur için. herhalde. Ee, e, Melekeş bir albüm Orada kayıtlarında kaydettiler. Babajim'de yapmıştı. O konukları falan da orada aldılar bildiğim kadarıyla. Bir Evet, de evet. Melekeş'in Orta Doğu ezgilerindeki kafa Nail'a çok yakın. Evet, Mezopotamya Hafif daha çok. Orta Doğu, Mezopotamya tadı var. Ama bunu böyle şey Orphan Land gibi aşırı oynak bir şekilde Arabik yapmadıkları değiller yani. için tabii Oriental değil de daha çok şey tadı var. Mezopotamya tadı var hakikaten. O da Mistik. şey mistik bir hava katıyor bize. Güzel. Enteresandır. Aynı şey biliyorsun şeyde de var. E, Mesela Dark Throne Andra Funeral Moon'un şey Andra Funeral Moon şarkısı. Mesela onu ana riffi girişteki falan böyle direkt Dıdıdıdıdıdın. şey O var. gibi. Yine böyle bir hani O. mistik böyle bir Orta Doğu havası gömülü içine. Yani Evet. Norveçli bir grubun yaptığı böyle enteresan şey herhalde onlar böyle biraz daha karanlık sert müzik tarzlarına yedirildiğinde etkileyici olabiliyor. Evet, onlar zaten şey, Fenris falan da böyle garip garip gruplar dinlemeyi seviyor. Oradan bir şekilde Evet. girmiştir yani kulağına. Besteyi sanırım Nocturne mu yapıyordu? O kadar emin değilim ama yani bir Yo, şekilde besteleri beraber yapıyorlar. beraber yaptıkları için tabii o zamanlardaki kafalarıyla şimdiki kafaları çok farklıdır yani. 92, 93, 94 o civarlardan bahsediyoruz. O zaman daha Hı böyle bir hı. death metal grubu olalım, black metal grubu olalım kafasındalarken, şimdi artık rock and roll falan doğru gidecekler herhalde bundan sonra devam ederlerse diyorum. Ben Evet, devam. mesela şeyi duymamıştım. E, Raining Phoenix müziği. Sen şimdi Hı hı. söyleyince oha dedim. Çünkü bu sıradaki haberimiz de yine o plak firmasıyla anlaşan Nevermore. Aha. Nevermore, biliyorsun bu haftayı sallayan gruplardan biri. Bunun da sebebi iki adet bizim müzisyenimizin gruba katılıyor olması. Çok değişik bir olay bu. Ve Evet, evet, aynen. Aynen. e, kim katılmış? Jack Cato, Semih Özertan ve Berzan Önen gruba katılmış. Ve ilk konserlerinde Türk İstanbul'da verecekler. 1 Nisan 2026'da İF'te, tabii ki bir şeyler olmazsa. Şöyle bir yeni döneme ilişkin olarak gitarist Jeff Loomis ve davulcu Van Williams şunları Williams. söylemiş. Raining Phoenix ile resmi olarak anlaşmayı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Başından beri Nevermore'un yeni dönemi için mükemmel bir iş ortaya çıktığını düşünüyoruz. Metal müziği olan tutkuları, ekiplerinin sektördeki geniş deneyimi bu seçimi kolaylaştırdı. 1 Nisan'da İstanbul'da hayranlarımızın önünde tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlanıyoruz ve albümü yazıp bir araya getirmeyi aynı sunmak için bir an önce heyecandan geberiyoruz gibi bir şey özetle çıkmış. Hani bazen çeviri tam adamın söylemek istediğini yansıtmıyor Evet, olabilir. Ben evet. de genelde çevirirken böyle eklemeler yapıyorum.
Ben Nevermore açıkçası hani geçen gün sana esprisine falan söyledim. Tabii ki biliyorum da hani öyle takip ettiğim gruplardan biri değil. Daha böyle heavy metal sevenler, daha çok heavy power arasında falan böyle kafalar var. Berzan Önen'in vokalleriyle nasıl oturacak bakalım. Valla ben Ola England, o da büyük olay tabii. Büyük olay derken tabii zaten Jeff Loomis başlı başına adamlar, sonuçta Nevermore. Hani Evet. Ola England şeydi ama Ola England biliyorsun son zamanlarda hem şeyde Haunted'da yer alması. Haunted'daydı dedim, ben onları karıştırıyorum yani. Ben Olay isim England hafızam değil, yok ya. Haunted'da olması lazım. Hem de inanılmaz bir YouTuber. Hı Hem hı. de bu Solar Guitars'ın kurucusu. Aynı zamanda adam gitar fabrikası var. Çok aktif bir adam. Acayip müzisyen ve müzik piyasasında kalbine oturduğu şeyde adam. Çok aktif. Şimdi onlar bir tane, hatta bir çiftin evini kiralıyorlar. Herhalde bu çift bir odalarını da müzisyenlere kiralıyor anladığım kadarıyla. Öyle bir durum var. Çok o detayına girmedim. Oraya Olay'la beraber gidiyorlar. Ola da şey yapıyor. Bu bazı parçaları orada şey yapıyorlar. Performans Video gibi bir sergiliyorlar. kayıt Bazı parçaları atmışlardı. En son çalıyorlar. öyle bir şey Kayıt gördüm. attı. Hem çok kaliteli bir kayıt, görüntü Video. kalitesi anlamında, hem de performanslar iyi. Zaten Jeff Loomis de Ben Williams sonuçta senelerin müzisyenler, adamlar zaten harika. Ama e, Berzan'ın vokal performansı da gerçekten çok iyi. E, Diğer yeni gelen gitarist de, adam zaten şeyde çalışıyormuş. Hmm, Ne dediler? Big Third'de mi çalışıyor dediler. Bir tane şeyde yine müzik piyasasında böyle üretici firmalarından birisinde çalışıyor. Hmm. E, O da sektörden gelme, müzik piyasasından Bağlantılar gelme. sağlam diyorsun. Evet, tanıştıklarında adam Nevermore hayranıyım dedi. Birkaç çalmışlar. Jeff Loomis hemen şey demiş, ya bu adam harika. Bunu düşünmeliyiz falan. Öyle gelmiş. Biraz böyle tesadüflerle olmuş. Berzan'ı da zaten önceden Nevermore kaydı falan da var. O Evet, şekilde cover herhalde yapıyor. ulaşmışlar. Evet, 650 kişiden falan seçmişler. Yani bu da Ya, e, ciddi anlamda büyük başarı. evet, tebrik ederiz E, yalnız. Ve kendine çok da güvenli duruyor. Hiç sırıtmıyorlar. Basçımız da öyle. Hani şey çok enteresan oldu. Yani seneler önce deseler işte Worrell öldü. Ondan sonra seneler geçecek. Grup tekrar birleşmeye karar verecek. Gidecek bir tane Türk vokal, bir de Türk basist alacak yanına. 8 Böyle sene yola falan. devam edecek. Geri dönüş ilk konserini de İstanbul'da verecek. Ya bayağı tarihi bir durum var yani ortada. Evet, Bir de bayağı. şöyle bir şey daha var. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Belki şey yaparsın, öyle bir ara In Flames'ı falan inanılmaz büyüdüğü zamanlarda, böyle aşırı ünlü ve daha Jasper grupta falan daha ayrılmamış. O zamanlar şey deniyordu. Hani dünyanın en büyük heavy metal grubu. Hani Metallica'yı falan bir yere koy da çok aktif, böyle çok büyük kitlelere hitap edebilecek kim olabilir falan diye sayıldığında bir ara ciddi ciddi bundan iki üç tane gruptan birisi Nevermore adı söyleniyordu. Tabii canım. Çok meşhur. Nevermore o kadar büyümüş bir durumdaydı. Ondan sonra işte ayrılıklar, vefatlar, bilmem neler Gelmişler miydi maalesef onlar o ya şekilde daha önce? oldu. Sanki bir Nevermore festivale falan geldi. gelmişti değil Geldi mi? geldi. Ben şeyi canlı canlı izledim çünkü o zaman iyi hatırlıyorum. Worrell Dane'i rahmetli. Hı hı. Şey gelmişlerdi. Yani Evet. bir ara gerçekten çok büyüklerdi yani. Bu Hani arada evet. onun için çok enteresan bir olay oldu. Bu arada bahsi geçmişken birçok mesaj geldi bana da. İşte Nevermore yerel yani yerli eleman yani Türk kişiler eklendi falan. Röportaj yapar mısınız diye. Hı Bugün hı. kendisine yazdık ama henüz daha cevap vermedi. O yüzden buradan da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Neden yapmıyorsunuz? Neden bunlara yer vermiyorsunuz diye bazen yazıyorsunuz ya. Nedenini bir düşünün bakalım. Biz acaba yazmış mıyızdır kendilerine, yazmamış mıyızdır? Daha önce de hani bunun hakkında bayağı uzun bir video çekmiştik ama ses karışması yüzünden Ya yayınlayamamıştık. bir Buradan de da diyelim yani. Hatırlatmak isterim. Bir de şey vardır Cenk ya, yani şimdi Berzan'a Türkiye'den çünkü herkes gurur duydu falan da, hani bir röportaj yapalım seninle diye onlarca arkadaşımız olmuştur mutlaka. İşte Hani adam da ne zaman döner, nasıl vakit ayırır, çok yoğun bir şeyi vardı şu anda onun. aynen Bu dönerse promosyon yapacağız. çalışmaları, ya promosyon çalışmaları falan inanılmaz yoğundur.
Yani çok fazla vakti olmuyordur diye düşünüyorum ama İstanbul konseri öncesi mutlaka kendisine çıktı. Yani sonuçta Türkiye olduğu için hani Türk piyasasında birazcık şey yapacaklarını, hani röportajlar vereceklerini tahmin ediyorum. Umarım denk gelir. Bizler de yapabiliriz. Bilmiyorum. Hani biz buradan söyleyelim de teklifimizi yaptık. Haberiniz olsun. Söylüyorsunuz ya bazen yazıyorsunuz. Şununla şununla iyi yapmışsınız. Ondan dolayı buradan bir hatırlatma çekmek istedim. Birçok kişiyle iletişim kurmaya çalışıyoruz ama maalesef cevap alamadığımız insanların sayısı cevap aldığımızdan çok daha fazla. Belki de hani hepsi birden cevap verse her hafta bir tane yayın olabilir ama olmuyor işte bazen. Yapacak bir şey yok diyorum. Yeni konuya geçiyorum. Hayat. Evet. Hayat. Yeni konu demeyeyim de yeni haberler. Yani bu bir de tatsız bir haber aslında. Eski Hı Voivod hı. vokalisti, bas gitaristi Eric Forrest'ın maalesef prostat kanseri olduğunu duyurmuş. Evet. Mücadeleye Okumuştum onu. başlatmış. Ondan kaynaklı bir GoFundMe sayfası açmış. Yani konuşamadım. Bağış sayfası açmış ve şöyle eklemiş. Tüm arkadaşlarıma ve hayranlarıma seslenmek istiyorum. Bunu birçok nedenden dolayı gizli tutmak istiyorum ama üzücü bir konu. Biliyorsunuz hepiniz. Bu paraziti yeneceğim. %100 sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler dedik. Yani buradan bir yardım kampanyası düzenlenmiş. Hani linki ben kopyalamamışım ama isteyen bulabilir. İşte adım Eric Forrest falan yazınca muhtemelen çıkar. Yardım etmek isteyenler de varsa Eric Forrest GoFundMe şeklinde Google'dan yazdığınız zaman yüksek ihtimalle çıkacaktır. Buradan da umarım atlatır ve hayatına Umarım. daha sağlıklı bir Umarım. şekilde devam eder diyorum. Çünkü Sen Nicholas Parker haberini gördün mü bu arada? Bunun onu üzerine. gördüm ama şeyde bulamadım. Ee, Metin O bulamadım. tedavi olmuş herhalde ya da Cradle of tedavi Filth bana hiç olması. yardım etmedi falan gibi bir şeyler. Onu da demiş de tedavi olmuş ya da tedavi olma işini ayarlamış. Bugün metal işte camiasından birçok insanın yardım olduğu çok teşekkür ederim falan diye açıklama yapmış. Evet bir haber Sayenizde vardı. şey yapıyorum falan diye. O da çok sevindiriciydi. Muhteşem bir davulcu. Evet, o da Yani sıkıntı yaşıyor. Norveç'ten o kadar davulcu çıktı. Hala birçok önemli albümde herkes gözler hep Nicholas Parker arıyor yani. Evet. İnanılmaz bir adam gerçekten. Şimdi belli bir nesil artık maalesef hastalıklarla ve vefatlarla haberlere düşmeye başladı. E, Maalesef. Bilmiyorum hani ben ister istemez yine takip ediyorum ama hani yeni nesilde de böyle bu kadar efsane isim yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hatta geçen Yani şeyde de konuşmuşlar da tam izlemedim. Bir tane Banger TV var ya meşhur. Orada evet. şey yazmış. Acaba Serkan. metal ölüyor mu falan gibi bir başlık atmışlardı. Daha incelemedim detayını ama e, yani şey var yani belli bir yaşın altında şu anda çok aşırı bir şey yok. İlgi yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum sana Valla nasıl ben geliyor. o tarz şeylere çok inanmıyorum. Metal ölmez. Benim bakış açım bu. Metal Yani, not işte, dead. yani ölmez. Zaman zaman dalgalanmalar olur mutlaka dinleyicilerde ama hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Yani işte bazen çok popüler oluyor. Gerçi popüler şeyler de var yani bence. Var Yani tabii canım. Behemoth'lar. Dünya çapında biliniyorlar adamlar. Şimdi ben birkaç haber daha seçmiştim ama çok fazla aynı konu olmuş. İşte Evergreen albümü çıkıyormuş 15. stüdyo albüm. Bunlar da İsveçli. 15 Melankolik. olmuş mu ya? Aynen Vay be. Architects of a New Wave. Ama Hı. Wave değil, Wave değil, V-A-V ne demek bilmiyorum. Ee, Hı. O şekilde bir albüm isimleri. Yoğun 15. albümleri diye ne demiş? Muhteşem bir karanlık patlaması daha sunuluyor ve içlerindeki ateşi durdurulamaz bir şeye dönüştürüyor demiş. Bu haber metinlerini hazırlayan arkadaşlar da gayet kalemleri kuvvetli. Bazen hani Türkçe'ye çevirince Ee, aynı güçlü anlamı vermiyor ama yapacak bir şey yok. Napalm Records'tan yayınlanacakmış bu da. Seçtiğim haberler de tesadüf yani bu arada şey. Napalm Records'tan iki tane haber seçmişim. İşte Phoenix Records'tan da seçmişim. Evet, şimdi uzun lafın kısası. Yine bir saati bulmuştur diye düşünüyorum yayının. Bence güzel oldu. aynen. Bir yudum alayım bir saniye. Sana bırakıyorum sözü. Vallahi iyi sohbet oldu. Biz seninle bayağı da böyle yüz yüze görüşemedik. İyi Evet, oldu, sevindim seninle sohbet ettiğimize. E, Yani hareketli gündemler var. Dünyanın her yerinde, her türlü. Dünya işleri olsun, müzik olsun, işte ölen müzisyenler, tekrar katılanlar falan ama bir şekilde devam ediyor. hayat devam ediyor.
Valla ben şahsen hani bir aile babası olduğum için artık kızım da var. Çok küçük değil gerçi. 11 yaşında falan. Hani artık büyüdü falan ama hani çocuğu herhalde üniversiteye falan yollamadan sorumluluk ve iş bitmiyor. Yani Tabii canım. eskisi kadar müthiş yoğunlukla müzik dinleyemesem de yani hayatımın olmazsa olmazı her zaman senelerdir olduğu gibi müzik. Yani iyi ki var ve ben devam edeceğinden eminim. Hani ölmez bizim müzik. Onun için inşallah seninle de böyle ara ara sohbetlerde devam ederiz. Evet. Arkadaşlara da diyorum mutlaka devam dinlemeye bırakmasınlar. Aynen bu Yaşlanınca akşam bırakılan bir şey değil. tabii. O safsata. Evet, ben aslında giriş yaparken tarih vermeyi unuttum. Bugün 18 Şubat 2026. Onu en başta söylemem gerekiyordu. Ve biz yayını kaydederken Exodus'ta yeni bir video çıkarmış bu arada. İzlemedim henüz. Şimdi haberler önüme düştü. Onu da paylaşayım. Goliath albümünden Evet. aynı ismi taşıyan bir video yayınlamış bugün. Hatta şu saatlerde belki Valla de. ben de görmedim. Görmedim. Aynen. Ama şey diyorlar. Çok enteresan denemelere ev sahipliği yapacak bu albüm dedi. Hı hı. Geri Holt. O biraz beni korkutmadı değil. Bunların videosu banlanmıştı YouTube'dan galiba. Exodus'tu galiba. Geçenlerde o haberi gördüm. Onun bir Ee, censored versiyonu var, bir de uncensored versiyonu. Klibi Uncensored tamamen için izlemedim. Bilmiyorum. Hani bir sansürlenecek. yerden gidiyorsun. Site üzerinden yönlendiriyor galiba. Hmm. I'm older than 18 seç böyle devam ediyorsun Ne falan peki? gibi. Neden Aslında dolayı şey de yok. sansürlenmiş? Aslında şey var. Dünyadaki cinayetler, Ha, işte o tarz. olaylar falan. Şiddetten dolayı Ondan yani. dolayı şeyler var. Şiddet. Evet. İşte gazete küpürü gibi görüntüler var arada. Ha, gerçek Zarar görüntüler gören kullanmışlar. insanlar falan var. Onlardan kaynaklı. Yani şimdi hazır kapatmadan önce şu sansür konusu geçmişken ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Hani şu dakikaya kadar kaç kişi dinler bizi beni bilmiyorum ama YouTube'un üzerinden yayın yapıyoruz. Ben bölüp bölüp Instagram'a falan Facebook'a da koymaya çalışıyorum videoları. Ama bir sansür olayı çok can sıkıcı. Bu sansür hem içeriklerin içerisinde müzik yayınladığımızda teliften dolayı geliyor. Ya şarkıyı sil diyor. Kamera gidiyor. Hı hı. Ya şarkıyı sil diyor. Ya şarkıyı işte sesini kıs diyor işte. Ya da tamamen engelliyor. Bu benim artık çok canımı sıkıyor. Neden? Bu bir müzik kanalı. Biz müzikte e, şey gibi yani telegol falan gibi futbol maçı olmadan futbol konuşma muhabbeti gibi oluyor. Bu güzel bir şey değil yani. Ben mesela birçok video yaptım. Birçok kayıt yaptım. Yani Görkemler falan katılmadan da önce. Ve o kayıtların hiçbiri şeyde değil. Dolaşımda değil. Neden? Telif hakkından dolayı. Duruyor öyle. 18 izlenmiş kaydım var. Ne bileyim. 126 izlenmiş kaydım falan var. Duruyor öyle. Ancak sayfaya gireceksin de bakacak da o kim o kadar beni ya da bizi takip etmek ister. O da aşikar. Ben bu sansür işlerinden çok sıkıldım. E, Yani bazen öyle bir hal alıyor ki Görkem. Diyorum ki yani lanet Evet. olsun sileceğim her şeyi artık yapmayacağım falan diyorum ama dayanamıyorum. Yani Kıyamıyorsun da. kıyamamıyorum. Bir de hani sevdiğim de için bırakmak da istemiyorum. Ama gerçekten hani illallah derler ya. O Evet. boyutlarda oluşuyorum. En son biz şimdi Nancy Slaughter'la röportaj yaptık. Ben daha doğrusu Chris yaptı. Hı hı. Amerika'daki yazarımız. Göstermiyor röportajı. Hiçbir şekilde kabul ettiremedi YouTube'a. 70'lerde falan kaldı. Koskoca 40 senelik grubun röportajı 50 tane sayfada paylaşıldı. Hiçbir yerde göstermiyor. Yani Nancy Slaughter'da şey dedim yani yapay zeka falan sordum. Ne vardı yani bu videoda? İşte Slaughter var. İşte Dead diyor. Bilmem ne diyor falan diyor. Abi adamın grubun ismi o. Yani Yani ne yapacaksın yani? ne Grubun yapacak? ismini Rihanna mı değiştir. yazacağız yani oraya? Ben bunu anlamıyorum. Bu buradan da hani YouTube şeyleri süzmeyi çok iyi biliyor. Kelimeleri seçiyor. Eğer bunlar YouTube duy sesimizi değil. ha, aynen bundan dolayı bizi de kelimelerden kapıp ceza ya da kısıtlama verecekse lütfen müzik kanalı olduğumuzu hatırlatırım. Ben size YouTube yetkilileri buraya bakayım. Ben size video çekip de göndermiştim. Benden onu istemiştiniz. Kanalınız ne işe yarıyor, ne yapıyorsunuz diye anlatın demiştiniz. Onu ben çekip size de gönderdim ve onayladınız. Buna rağmen sansür yapıyorsunuz. Lütfen artık sansür yapmayın. Çektiğin o videoyu hatırlıyorum. Sen oturup konuşmuştuk. Bak şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. O istediler çünkü. Kanalı kapattılar. Evet biliyorum. Çok Biliyorum kişi biliyorum bilmez hatırlıyorum. bunu. Kanal kapandı. Ben böyle kaldım zaten. Şimdi ne olacak? O videolar gitti.
Ben bir de şeyde tutmuyorum. Arşivde tutmuyorum o videoları. YouTube'a yüklüyorum nasıl olsa diye. Çünkü o kadar Tabii hangi birine aşık tutacaksın o zaten kadar ya, gigabaytlar imkansız. yok. Bir anda şeye kanalınıza erişimimiz kalmamıştır falan filan. Öyle bir yazı çıktı. Ben kaldım böyle. Şimdi ne bakacağım falan. Şey yazdı işte bilmem kaç gün içinde kanalın içeriğini anlatan bir video hazırlayın falan. Onu hazırladım gönderdim. Çak diye açtılar. Sen daha beni neyi kısıtlıyorsun yani? Ya bu artık hani sıkıntı veren bir durum oldu. Adam gitti bizim için Ayıp oluyor konser. YouTube. 65 yaşında adam bak, Chris Forbes. Gitti Evet, bizim evet. için konserde grupla, adam zaten zor anlıyor yani şey yani zor anlıyor derken ya yaşından itibaren her şeyi kullanmayı iyi bilmiyorlar sonuçta. Tabii Belli canım, bir adam jenerasyon farkı yani. adam gitti uğraştı, video çekti, bana gönderdi. Tamam dikey çekmiş falan ama yani yaptı sonuçta. Ama izletemiyorum Yok yani, kimseye. bence izlenmeyecek durumu da yok. Yani Sesi de ben güzel, röportaj görüntüsü izledim de güzel. sonuçta. Güzel. Görüntü de iyi, ses de iyi. Çok anlaşılır. Hiçbir sıkıntı yok. Yok yani. Ama yani işte şey, ben Abi kendi Marduk kişisel röportajında çok hesabıma laf bile yediğim düşmüyor. için iyi biliyorum. Kendi kişisel profilimde bile önüme düşmüyor video, düşün. Kendi ben Evet. yaptığım halde benim önüme düşmüyor. Ama bilmiyorum artık nasıl olacak. Şey de oluyor, insan kötü de hissediyor biliyor musun? Gruba da yolluyorsun, sonra atıyorum grup girip baksa "Ha, o kadar şey yaptınız 70 tane mi izlendi falan deyip şey yapmıyor yani, değer vermiyor bundan sonra. Bakıyor yani. Başka gruplara yazdığım zaman da ona Yani grup açısından da. Ya genel olarak bu algoritmalar da ne yapıyorlar da bu işleri nasıl aşıp da hani daha izlenir hale getiriyorlar. O abi konularda onun pek ülkesel anlamda uzman da sayılmam. engeller var. Mesela daha Evet. önce benim bir serim vardı. Klip izleme serisi, reaksiyon. Aha. Sanguyu Sibok mu ne, öyle bir grup var ya. Ha, Onun Sangui. klibini izlemiştim. Mesela aynı klipten 10 tane falan reaksiyon videosu var. Başka başka ülkelerde. Hepsi yayında. Ama benim videoya engel koydu. Yani ülke İşte bazlı mutlaka istemiyorlar yani bazı plak firmaları. Atıyorum Rusya'da yayınlansın istemiyor. Atıyorum Türkiye'de ne bileyim Arabistan'da orada burada yayınlansın istemiyor. YouTube'a onu bildirdiği için otomatik olarak algoritmada hop Türkiye çat ya da hop Rusya çat yapıyor ve videoları göstermiyor. Yapacak bir şey yok. Yani sansür. Bu bir sansürün en net tanımlamasıdır yani bu. Hani şey derler ya, evet. başına gelmeden bilemezsin. Öyle. Yani her Neyse, açıdan umalım ki daha iyi olsun. Artık öyle diyoruz. Yani her YouTube açıdan açısından her söylüyorum bunu. açıdan Platform engelleniyorsun yani. olarak. Her açıdan engelleniyorsun. Evet, Sadece evet. YouTube için de geçerli değil ki. Şeyde de Facebook'ta da işte ne bileyim Instagram'da falan da aynı durum söz konusu. Evet, Benim evet. Evet, kişisel birçok yer. profilimde Sentence'ın Suicide'ır parçasını paylaştım diye benim profilime şey koymuştu. İntihar, intiharı ne diyor? İntihara meyilli bir şeyler yazdığınız tespit edildi. Durumunuz iyi mi falan. Öyle bir yazı çıktı mesela dedi. Ben ne yapayım arkadaş, adam Finlandiya'da bestelemiş diyeceksin de Adam işte ne şarkı kim yapmış yani. kime neyi söylüyorsun yani. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Acayip şeyler. Bu yayını sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Abone olmayı falan filan unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bu yayını tekrarlamamız istiyorsanız da mutlaka yorumlarda destek olmanız gerekiyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.